İnsanlar genellikle aptal olarak algılanmaktan korkarlar. Çoğu zaman aptal insanlar küçümsenir ve alaya alınır. Toplum aptal insanları bir değerden çok bir yük olarak, işe yaramaz olarak algılar. Bu nedenle çoğumuz iş arkadaşlarımızın, öğrenci arkadaşlarımızın, aile üyelerimizin ve arkadaşlarımızın önünde aptal gibi görünmekten kendimizi alıkoymaya çalışırız. Ve bazen olduğumuzdan çok daha zeki görünmeye çalışırız. Sırf insanlar bize değer versin diye, insanlar bizi aptal olarak düşünmesin diye. Başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüklerine, bizi nasıl gördüklerine ve fikirlerine çok önem veririz. Filozof Arthur Schopenhauer, The Wisdom of Life adlı eserinin başında bunu şöyle ifade etmiştir. İnsan doğasının tuhaf bir zayıflığı nedeniyle insanlar genellikle başkalarının kendileri hakkında oluşturduğu görüş hakkında çok fazla düşünürler. En ufak bir yansıma bu görüşün her ne olursa olsun kendi başına mutluluk için gerekli olmadığını gösterecektir. Bu nedenle başkalarının kendisi hakkında iyi düşüncelere sahip olduğunu veya gururunu okşayan bir şey söylediğini gördüğünde herkesin neden bu kadar memnun olduğunu anlamak zor. Çoğu zaman yardım edemeyiz. İnsanların bizi okşanmak isteyen kediler gibi sevmesini istiyoruz. Aptal olduğumuzu düşünmelerini istemiyoruz. Ancak başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğünü çok fazla vurguladığımız için bize gerçekten neyin fayda sağlayacağını unutabiliriz. Ve bazen insanlar bize yüksek itibar göstermediğinde bu bizim lehimize çalışır. Bazen aptal olmak veya aptal olarak algılanmak, zeki olarak görülmektense refahımız için daha iyidir. Ancak aptallığın faydalarından yararlanmak için beğenilme arzumuzu bir kenara bırakmalıyız. İlerlemek için aptal olarak görülmeye istekli olmalıyız. Aptalca davranmakla gerçekten aptal olmak arasında şüphesiz bir fark vardır. Her ikisinin de faydaları vardır ve bu parçadaki örnekler her ikisi için de geçerlidir. Bu videoda aptallığın gücünü, moron olmanın nimetini, aptallığın zarafetini ve aptal olmanın neden kazandırdığını anlamaya çalışacağız. Eski askeri stratejist Sun Tzu, The Art of War adlı eserinde güçlüyken zayıf görün diye yazmıştı. İnsanlar sizden çok şey beklemiyor. Birisi olduğundan daha zayıf görünüyorsa insanlar onu hafife alacak. Bu da stratejik bir avantaj olabilir. Ama bu aptallık ve zeka için de geçerli mi? Akıllıyken aptal görünmek akıllıca mı? Aptalca davranmak birinin karakteri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir. Bu stratejik bir avantajdır. Çünkü kendimizi karanlıkta bırakarak onlar hakkında bilgi ediniriz. İnsanlar bizi olduğumuzdan daha az algıladıklarında gardlarını indirebilirler. Aşırı paylaşımda bulunabilirler ve yeteneklerimizi hafife aldıkları için bizi bir tehdit olarak görmeyebilirler. Bizi rakip olarak da algılayamayacaklar. Elbette aptalca davranmak bir tür manipülasyondur ve özellikle bunu zarar vermek için kullanırsak kişinin ahlakıyla çelişebilir. Aptalı oynarken insanlar kötülük yapmak kapasitenizi de hafife alabilir ve hataları daha fazla affedebilir. Kendi yollarımıza ve düşünce kalıplarımıza çok bağlı olduğumuzda veya çok yetenekli ve deneyimli olduğumuzda sınırlı bir bakış açısına sahip olabiliriz. Bu sınırlı bakış açısı nedeniyle bize daha fazla yardımcı olacak çok ihtiyaç duyulan çözümlere karşı kör olma eğilimindeyiz. Kendimizi aptal yerine koymak çözümlere yol açabilir. Örneğin bilgi ve deneyimden yoksun birinin bakış açısını ele alarak o kişiye yardım etmenin yollarını bulabiliriz. Akıllı telefon kullanmayı bilmeyen yaşlı nesillere yardım etmek istediğimizi varsayalım. O halde bu tür cihazlara onların gözünden bakabilmemiz, yani bilgimizi ve uzmanlığımızı bir yere kadar bırakmamız gerekiyor. Aptal olmak, aşırı karmaşık fikirleri ve durumları basitleştirmemize de yol açabilir. Çoğu zaman işleri olması gerekenden çok daha karmaşık hale getiriyoruz. Dahası insanlar karmaşıklık yanlılığı olarak da bilinen karmaşık olanı basite tercih etme eğilimindedir. Gerçekte basit olan genellikle en iyisidir ve işleri basit tutmak için gerekli olmayanları kaldırmak gerekir. Aptal olmak, örneğin duruma meraklı bir çocuğun bakış açısından bakarak karmaşık şeyleri basitleştirmeye yardımcı olabilir. Ancak Gary Clay'in de belirttiği gibi aptal olmak özel bir beceri gerektirir. Yine sizi aptal olarak gören insanlar sizden pek bir şey beklemeyecektir. Bunun büyük bir avantajı aptalların genellikle göz ardı edilmesidir. Çünkü insanlar onlara çok fazla sorumluluk yüklemeyecek ve yararlılıklarının eksik olduğunu düşüneceklerdir. Birçokları için göz ardı edilmek korkunç bir deneyimdir. Kim işe yaramaz olarak algılanmak ister, kim aptal olarak görülmek ister. Ancak Schopenhauer'ın da belirttiği gibi diğer insanların fikirleri mutluluk için gerekli değildir. Ayrıca bizi aptal gören insanlar yapamayacağımızı düşündükleri için bizi strese sokacak görev ve yükümlülükler yüklemedikleri için bizi daha mutlu edebilirler. Yine toplumun bizi nasıl algıladığıyla ilgileniyorsanız aptalın konumu bir lanettir.
Ancak çevremizin bize değer verip vermediğini veya daha spesifik olarak neye katkıda bulunabileceğimizi başkaları için ne yararımız olduğunu umursamıyorsak o zaman aptal olmak bir nimettir. Zhuangzi, düz ağaç ilk kesilen ağaçtır. Tatlı su kuyusu ilk tükenendir der. Aptal olarak görülmek, yani bu nedenle işe yaramaz biri olarak görülmek bizi birçok sorumluluktan kurtarabilir. Ve böylece hayatlarımız daha az stresli olacak, endişelenecek daha az şeyimiz olacak ve verecek çok şeyimiz olmadığı için çevremiz tarafından kullanılma olasılığımız daha düşük olacak. Uygun olmadığımız için makineye yakıt olarak hizmet etmek için parçalanmayacağız. Evet, insanlar bizden hoşlanmayabilir ve hakkımızda daha az şey düşünebilir. Ancak Schopenhauer'un öne sürdüğü gibi onların fikirleri bizim mutluluğumuz için gerekli değildir. İnsanlar o kadar inanılmaz derece aptal olabilirler ki hayatta kalabilmemiz için zekamızı geliştirmekten başka seçeneğimiz yok. İnsan aptallığının kendi türünü yok etmesini ancak daha akıllı hale gelerek önleyebiliriz. En azından yaşam amacı insan aptallığını araştırmak olan Hollandalı tarihçi Van Boxel bu sonuca vardı. Van Boxel'a göre aptallık, insan zekasının ve medeniyetimizin gelişiminin anahtarıdır. Paradoksal olarak insan aptallığın medeniyet için günlük bir tehdittir. Ama aynı zamanda varoluşumuzun da temelidir. İnsanlık kendi aptallığının kurbanı olmamak için zekasını geliştirmeye zorlanmıştır. Van Boxel, zeka kendi aptallığımızı anlamaya yönelik boş çabalarımızın sonucundan başka bir şey değildir der. Genellikle ideolojiler ve inançlar tarafından motive edilen insanlar kesinlikle mantıksız şeyler yaparlar. Bazı insanlar idealleri veya ulusal gururları nedeniyle kendi türlerinin varlığını riske atıyor. Bu nedenle bazı dünya liderleri yıkıcı nükleer silahları bir öz savunma aracı olarak kullanmaya isteklidir. Bu yalnızca düşmanlarının değil, aynı zamanda savunmaya çalıştıkları şeyin, yani kendilerinin de yok edilmesiyle sonuçlanır. Bu çağın nükleer tehdidiyle başa çıkmanın akıllı yollarını bulmak gibi yalnızca zekamızı geliştirerek bu insan aptallığının üstesinden gelebiliriz. Örneğin geçinmenin yollarını bulabilir ve sonunda kitle imha silahlarını yasaklayabiliriz. Ve eğer nükleer savaş gerçekleşirse insanlık kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmaya ve ideal olarak gelecekte bu tür yıkıcı aptallıkların meydana gelmesini engellemeye zorlanacak. Dolayısıyla bu durumda aptal olmanın yararı bizi daha zeki olmaya mecbur etmesidir. Böylece zamanla kendimizi insan aptallığından daha iyi koruyabiliriz. Van Boxel, aptallığın bir zamanlar maymunu beyin geliştirmeye zorladığını söyleyerek atalarımızla aramızdaki kayıp halkanın aptallık olduğunu iddia ediyor. İnsan aptallığı her yerde olduğundan ve ortadan kalkma olasılığı düşük olduğundan onu kucaklamak ve onu bir ilerleme kaynağı ve bir tür olarak ilerlemenin temeli olarak görmek isteyebiliriz. Video bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Perfect.